Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere doğrusal programlama yöntemiyle optimizasyon problemlerinin çözümünü Excel üzerinde göstermeye çalışacağım. Optimizasyon çok sayıda değişkeni bulunan, çok sayıda girdinin belli oranlarda kullanılarak amaç fonksiyonunun değerinin minimize veya maksimize edilmesi işlemine optimizasyon denir. Yani ne demek? Bazen mesela maliyet gibi bir değeri minimize etmek isterseniz bu durumda minimize etmek optimizasyon açısından amacınız oluyor. Bazen de gelir gibi değişkenleri maksimize etmek isterseniz bu durumda da optimizasyon amacınız maksimizasyon olmuş oluyor. Yani optimizasyon en iyileme Türkçesiyle demek oluyor. Optimizasyonun 3 tane temel ön koşulu var. Birincisi doğrusallık, ikincisi kısıtlılık, üçüncüsü de amaç fonksiyonunun belirlenmesi. Bu üç ön koşulu sağlamadan doğrusal programlama ile optimizasyon işlemi yapılamaz. Nedir bu üç ön koşul? Tekrar edelim. Şuraya yazıyorum. Doğrusal, doğrusallık, kısıtlılık ya da sınırlılık. 3. Amaç fonksiyonunun belirlenmesi. Şimdi burada doğrusallıktan kasıt nedir? Amaç ve karar değişkenlerimizin yani girdi ve ürün tarafının fonksiyondaki pozitif ilişkili arttıkça artan olması gerekir. Veya azaldıkça azalan. Daha doğru bir ifadeyle arttıkça artan demek pozitif ilişkili oluyor. Ancak girdi tarafındaki değişkenleriniz belli oranlarda artırdığınızda, atıyorum bir birim artırdığınızda ürün tarafındaki değişimin de o oranda sabit oranlarla artıyor olması lazım. Değişken oranlarla artmıyor olması lazım. Yani parabolik olmaması lazım. Atıyorum X değişkeninizi bir birim artırdığınızda maliyet fonksiyonunuz, maliyet değeriniz 2 birim artıyorsa 2 birim artırdığınızda 4 birim artar. Yani 2 kat gibi bir ilişki olur. Ama bir birim artırdığınızda 2 birim artıyorken 2 birim artırdığınızda 8 birim gibi bir parabolik veya üstsel bir değişim söz konusu oluyorsa o durumda eksponant bir fonksiyon olmuş oluyor. Bu doğrusallık ön koşulunu sağlamaz. Şurada hemen kabaca şöyle göstereyim. X1 ve Y1 değişkenleri olsun, bir de Y2 olsun. Şimdi mesela şurada 1, 2, 3, 10'a kadar artıralım şunu. Şurada 2, 4, 6 gibi şöyle göze görünür şekilde basit hesaplar olsun. Burası da 1, 4, 9 şeklinde olmadı. 16, 25, bakalım çözümünü edebilecek mi? Hayır. 25, 36, 49, 64, 81. Şimdi şunun grafiğine baktığınız zaman doğrusal bir ilişki olduğunu görürsünüz. Ancak X1 ile Y2 değişkeninizi incelediğinizde şu şekilde parabolik bir eğri görürsünüz. X1 ve Y2 durumunda olduğu gibi bir durum söz konusuysa doğrusal programlamayla optimizasyon yapamazsınız. Optimizasyon yapabilirsiniz. Hatta doğrusal programlamayla da yapabilirsiniz optimizasyonunuzu. Ancak en iyi sonucu almak için doğrusal fonksiyonlar üzerinde yapmanız gerekir. Şayet elinizde doğrusal olmayan bir veri yığını varsa, doğrusal bir ilişkiye sahip olmayan ki değişken var ise bu durumda doğrusal olmayan optimizasyon yöntemlerini kullanmak gerekir ki şu an non-lineer optimizasyon konumuz değil. Şu an lineer olan, doğrusal olan optimizasyon problemleri için konuşuyoruz. O başka bir videonun konusu olsun. Şimdi doğrusallık matematiksel gösterimi m artı n şeklinde matematikten tüm mühendislerin veya ekonomistlerin bileceği gibi. Ve kısıtlılık ya da sınırlılık ön koşulunu şöyle düşünün. Bir metal alaşımı oluşturmak istiyorsunuz. Bu metal alaşımını atıyorum çelik gibi hem sağlam hem esnek hem maliyeti uygun hem de korozyona dayanıklı bir şey yapmak istiyorsan demir diyelim ki kullanacağınız metaller içerisinde demir en ucuz atıyorum krom, demir, alüminyum vesaire gibi metalleri kullanacaksınız. Demir en ucuz olduğu için ne kadar çok kullanırsam o kadar iyi olur gibi bir şey olmaz. Çünkü bu sefer demir çok kullandığınızda kırılganlık çok artacak, esneklik azalacak, korozyon olma ihtimali artacak. Bu nedenle sınırsız kullanamıyorsunuz. Yani ekonomide ve mühendislikte sürekli mücadele edilen iki kavram bunlar.
Üçüncüsü de amaç fonksiyonu belirlenmesi. Yani amaç fonksiyonu neydi? Yeterliliğin maksimizasyonu olabilir mesela veya maliyetin minimizasyonu olabilir. Yani amaç değişkenin minimizasyonu ya da maksimizasyonu olabilir. Eğer az önce belirttiğim gibi gelir optimizasyonu yapmak istiyorsanız amacınız gelirinizi maksimize etmek ya da maliyet optimizasyonu yapmak istiyorsanız amacınız maliyetinizi minimize etmek olur. Yani iki yönlü optimizasyon problemleri iki yönlü de olabilir. Şimdilik optimizasyon ve doğrusal programlama kavramlarına giriş yapmış olalım. Bu videoda ne olduğunu, doğrusal programlamanın ön koşullarını, optimizasyonun ne olduğunu kavramsal olarak inceledik. Bir sonraki videoda bir örnek üzerinde maliyet minimizasyonuyla optimizasyon probleminin çözümünü gerçekleştireceğiz Excel üzerinde. Böylece daha iyi anlamış olacaksınız diye sanıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videoda sizlere doğrusal programlamaya bir giriş yapmıştım. Doğrusal programlamanın ne olduğunu ve optimizasyonun ne olduğunu, bu kavramları anlatmıştım. Bu videoda ise doğrusal programlamaya Excel Solver eklentisi üzerinde bir örnek üzerinden giriş yapacağım. Basit bir örnek olacak. En basit haliyle, en temel haliyle anlatacağım. Bu yapacağım örnek genel bir örnek olacak. Sadece matematiksel gösterimini Excel'de buraya yazacağım. Sembolik olarak. Bunu birçok alana uygulayabilirsiniz. Her türlü mühendislik alanına uygulanır. Mühendislikte optimizasyon üzerinde çalışılan en önemli disiplinlerden bir tanesidir. Şimdi direkt örneğe geçelim. Şu şekilde bir örnek olacak. Optimizasyon problemlerinde genellikle çok sayıda girdi olur. Onlarca girdi olur. Mesela girdi, şuraya girdileri yazalım. Bakalım şey yapacak mı? Evet, 10 tane girdimiz olsun. Karar değişkenlerimizden x2, x3, 5 tane de karar değişkenimiz olsun. Şurayı silelim. 5 tane karar değişkenimiz olsun. Şöyle hazırda bir veri seti var elimde. x1 değişkeni girdi 1 için 11,23, x2 değişkeni 8,3, 5,37, 2,44 ve 0,49 şeklinde girdi 1'in 5 alt özelliği, 5 alt değişkeni. Mesela bu fiyat olabilir. Metal ise bu metal karşım yapmak istiyorsanız, bir alaşım yapmak istiyorsanız en ucuz maliyetle. Bu dayanıklılık, bu esneklik, bu korozyona karşı dayanım, bu da öz ısı, öz kütle vesaire gibi değerler olabilir. Mesela burası fiyat da olabilir, atıyorum. Misalen yazıyorum şuraya öz kütle, korozyon dayanıklılığı, esneklik ve ne diyelim düşüneme, yani atıyorum bu da dayanıklılık olsun. Şimdi bunları belli oranlarda karıştırmamız gerekiyor. Şuraya oran diyelim. Birimi yüzde olsun mesela. Yüzde oranlarda karıştıracağımız için. Şurası minimum. Şurası maksimum. Sınırlarımız olacağı için. Şurada bahsetmiştik daha önceki videoda. Ön koşulları doğrusal. Ön koşulları. Bir doğrusallık. 2 kısıtlar demiştik. 3 de amaç fonksiyonunun belirlenmesi. Kısaca böyle yazalım. Daha sonra bunları şöyle şuranın toplamını gerçekleştireceğiz. Onu şuraya gösterelim. Mesela %10 bundan girdiğimizde şurası %10 olacak. Yüzdeye çevirmek için şu şekilde yapıp şöyle devam ettireceğiz. Şurayı da şöyle yapalım. Şu şekilde bir alalım. Bu yanlış yere yapıştırdık. Şu şekilde olacak. Bu seviye 0 oldu çünkü şuraya mesela 10 tane girdiğimiz var. Hepsinin %10 oranlarında kullanalım, eşit olacak. Dolayısıyla aritmetik ortalamalarını alması gerekiyor. Şura neden 0 oldu? 0 olmaması gerek. Burada önemli bir noktayı atlamışız. Şu sütunu sabitlememiz gerekecek. O yüzden buraya
C sütununu ki başına dolar koyuyorum. Eğer 3 numaralı satırı sabitlemek istesem buraya dolar işareti koyacağım. Enter dedim. Şimdi bunu sağa doğru çektiğimde mesela şurası G3 çarpı B3, şurası G3 çarpı C3, öbür türlü H3 çarpı C3 olmuş olacaktı. Şöyle bakalım önceki haline. H3 çarpı C3. Halbuki G sütunu sabit olması gerekiyor burada. Şöyle ileri aldığımız zaman onu şöyle hepsini aşağıya doğru çekersek hepsini birden hesaplayacak. Şurası toplam olmuş olacak. Şuraya kadar. Buraya da eşittir. Burası diyorum. Ve J sütunumu yine 13 numaralı satırı yine sabitliyorum. Şimdi neden yaptığımı anlatacağım. Kopyaladım. Yalnız bundan önce şöyle bir şey yapmak gerekiyordu. Şurada bir kısım açmak gerekecek. Ekleyelim. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Şu kısmı buraya şu şekilde yapıştırmam gerekecek. Çünkü burası içerik kısmımız olacak. Şöyle yapalım. Şu kısmına gerek yok. Şunu kopyalayıp şu şekilde şuraya yapıştıralım. Daha sonra bunların karşılığı bu olmuş olacak. Evet. Şöyle 32 vesaire. Şimdi burası bizim content içerik kısmımız olmuş oldu. Ne yapmış olduk onu anlatacağım şimdi. Anlatmadan önce şurada content kısmının bir karar değişkenleri kısmını yazdığımız, veri tabanına yazdığımız kısım var. Bir de content içerik kısmının sınırlayıcıları olacak. Bunları da örnek üzerinde biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Şimdi buraya kadar ne yapmış olduk? Şöyle onu büyütüp ekranı daha güzelce anlatayım. Şu şekilde toplamda 4 farklı kısım olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5 farklı kısım olmuş oldu. Onlar farklı renklere boyayayım şöyle. Hatta şöyle çok güzel bir renk seçelim. Güzelce olmasın. İçerik kısmımız var burada. Hiç belli olmadı böyle. Şu şekilde içerik kısmının kısıtları var burada da. Şurada da içerik hesap kısmımız var. Bu hesap kısmını da tekrardan şu şekilde belirleyelim. Buranın da rengi böyle olsun. Ve şurada da bir toplam satırımız var. Şöyle kısaca özetleyelim tekrardan ne yaptığımızı. Şurada bir veri tabanımız var. Yani bu girdilerimiz ve girdilerimizin özellikleri şurada yazıyor. Bu zaten elimizde hali hazırda olan bildiğimiz bir veri tabanı. Bu veri tabanını önce elde edeceksiniz. Ona göre bu tabloyu oluşturacaksınız. Bu veri tabanında mesela metal örneği üzerinden gidelim. Fiyatı her bir metalin bir numaralı metalin mesela fiyatı, öz kütlesi, korozyona dayanıklılığı, esnekliği ve dayanıklılığı var. Sağlamlığı ya da 2 numaralı metalin de şu şekilde 3 numaralı, 5 numaralı, 10 numaralı metale kadar bu şekilde. 10 farklı girdinin 5 farklı özelliğini inceliyoruz burada yani. Bu şekilde bunları girdikten sonra bu girdilerimizin yani kullanacağımız karışımda kullanacağımız oranların burada kullanılacak miktarları var. Bunu programa kendimiz hesaplatacağız daha sonra. Şimdilik el ile yazdık ve bu kısmın oran kısmının kısıtları var. Yani oran kullanılacak miktarın alt ve üst değerleri var. Burada da content kısmını görüyoruz hesaptan gelen. Bilgisayarın yapacağı işlem şu olacak. Burayı şunları değerlendirerek şu maliyet kısmını yani X1'e maliyet dedik, fiyat dedik. Fiyat kısmını en küçük yapacak şekilde şurayı değiştirecek. Dolayısıyla bizim kısıtlarımız sadece bu veri tabanı kısmında değil, aynı zamanda sonuç amaç fonksiyonu kısmında da kısıtlarımız olacak. Biraz sonra gördüğünüzde daha da iyi anlayacaksınız. Ve burada da hesap kısmımız var. Toplam 5 farklı kısım. Şimdi artık örneği çözümlemeye başlayacağız. İşin zevkli kısmına doğru yaklaşıyoruz. Bunun için veri sekmesinde çözücü eklentisini, solver eklentisini kullanacağız. Eğer sizin bilgisayarınızda ekli değilse solver eklentisini nasıl aktif edeceğinizi
öneri kısmından Excel'de solver eklentisini, çözücü eklentisini nasıl aktif edildiğine dair daha önce bir videomuz vardı. O videoyu izleyerek sağ üst köşeden tıklayıp izleyerek aktif edebilirsiniz. Aktif ettikten sonra şuradan çözücü kısmına geliyoruz. Şimdi hedef ayarla diyor. Bizim hedef hücremiz yani amaç fonksiyonumuz. Önce amaç fonksiyonunu belirleyeceğiz. Amaç fonksiyonu nedir? Burada x1 oluyor. Yani fiyat. Bu fiyat hücresini, amaç fonksiyonumuz burası. Bu fiyat hücresini en küçük yapmaya çalışacağız. Bunun için şu hücreler değiştirilecek. Bunun için şöyle yapıyoruz. Şimdi kısıtlamalara bağlıdır dediği kısma ekle diyoruz. Hücre başvurusu. Şurası, şunu unutmuşuz, onu da anlatayım hemen. Şuradan, buranın da toplam satırında hesaplatmayı unutmuşuz. Şu şekilde toplamı 100 yapacak. Şurası şimdi minimum diyelim, şuraya da maksimum 100 diyelim. Buraya mesela maksimum 100 kullan, şu üründen 30 kullan, bundan 100 kullan gibi diyeceğiz. Yani şurada min kısmına da 0, bundan en az 0 kullan ya da şundan en az 5 kullan, şundan 25'in altında kullanma diyoruz. Şunları da 0 yapıyoruz. Eğer kullanmasını istemediğimiz bir girdi olursa onu da 0 yapıyoruz. Atıyorum burada 6 numaralı girdi 6'yı kullanma demiş olduk. Şimdilik böyle kalsın. Daha sonra tekrardan veri kısmından çözücü eklentisi, hedef hücremiz burası. Değiştirmesini istediğimiz hücreler burası. Şöyle baştan yapalım. Burası kısıtlamalara bağlı olan yerlerde asıl önemli olan kısım. Burası küçüktür maksimumdan ekle dedik. Gitti. Şurası büyüktür diyeceğiz bu sefer. Minimumdan. Bunu da ekle dedik. Şimdi content kısmına geliyoruz. Content kısmının, içerik kısmının kısıtlamaların girilmesi var. Burada dikkat ederseniz şunu, hedef hücremizi seçmiyorum burada. Ne yapıyorum? Alttaki hücreden başlıyorum. Çünkü hedef hücremizi kendisinin belirlemesini istiyoruz. Bunu kısıtlamayacağız. O nedenle şurada kısıt sütunlarını, min ve max sütunlarını x1 değişkeninin olduğu hizaya yazdık. Her neyse. Şimdi burada hücre başvurusunu şurası küçüktür max'tan, şuradan ekle diyelim. Şurası büyüktür, burada ekle dedik. Şimdi iptal deyip çıkıyoruz oradan. Bunu basit LP yapıyoruz ki doğrusal olana olsun. Çöz dedik. Bulamadı diyor. Şunu da 0 yapalım. Şunu 0 yapalım. Şunu 100 yapalım. Bakalım bir sonuç bulacak mı? Bir çözüm buldu diyor. Yanlış, hiçbirini kullanmamış. Şimdi bu neden böyle oldu, bunu bulacağız. Evet. Çünkü arkadaşlar burada şunları tekrardan şöyle yazayım ben. Çünkü arkadaşlar burada içerik kısmı herhangi bir kısıtlama girmedik. Yani diyeceğiz ki şimdi mesela öz kütlesi en az ne olsun? Şurada öz kütle değerleri en az 3 olsun mesela. En fazla da 100 diyelim şimdi. Burada 100 gibi bir değer yok ama. Sonra geliyoruz korozyon. X3. X3 ne olsun? İşte maksimum 7 olsun. Minimum 3 olsun diyelim. Geldik. Bir sonraki esneklik maksimum 5 olsun diyelim. Minimum 2 olsun. Bunu mühendislik bilgilerinden biliyorsunuz. Atıyorum. 2'nin altında olması veya 5'in üstünde olması istenmeyen bir durum ise esneklik katsayısı. Dolayısıyla 2 ile 5 giriyorsunuz. Geldik dayanıklılık kısmına. Burada dayanıklılığını da minimum 4 ya da minimum 6 diyelim buna. Maksimum 50 diyelim şimdilik. Şimdi bakalım hesaplatalım tekrardan. Çöz diyelim. Bir şey buldu diyor. Bir karışım buldu diyor. Bakalım. Şimdi %20 yaklaşık %5'ten, %30 girdi 9'dan, %3,5 girdi 10'dan kullanmış. Ama mesela diyelim şöyle bir bilgi varsa elinizde, şu girdi 2'den %10'un altında kullanamazsınız gibi bir durum söz konusuysa şayet, şu an mesela maliyetiniz fiyat X1 1,5 TL idi. Şimdi tekrar çözülerin yükselmesini bekliyoruz. 1,5'dan 1,8'e çıktı. Neden? Çünkü şu daha pahalı olanı 4,5 TL'ymiş bunun fiyatı. 4,5'muş yani. Onu minimum seviyede kullandı. Mesela şunu girdi 5 atıyorum. Çok da kullanılmasını istemediğiniz bir şeyse şayet bir metal ise metal örneği üzerine gidiyoruz. Atıyorum %7,8'i geçmesin dediniz. Buraya tekrar çöz diyoruz.
çözüm buldu diyor. Bunu %7.8 kullandı. Ne yaptı? Girdi 9 ve 10'a kaydı. Mümkünse başkalarına kaymak istemiyor. Şunu da %24'ten fazla kullanmasını istiyoruz diyelim ki. Çöz dedik. Ne oldu? Maliyetimiz giderek artıyor. 1,5 liradan 2 liraya kadar çıktı. Şimdi bu sefer şuna kaydı. Bundan kullanamadığı miktarı pahalı da olsa, 11 lira da olsa bundan kullanmaya çalıştı. Neden? Öz kütlesinden ya da buradaki diğer şeylerden dolayı olabilir. Diğer özelliklerden dolayı olabilir. Yani bundan karşılayamadığı özelliği mecburen bundan karşılamak zorunda kaldı. Mesela bakalım şuraya. X2 değişkenini minimum 3 olsun demişiz. X4 değişkeni maksimum 5 olsun demişiz. Burada bunu minimum seviyeye kadar çekmiş. 3 yapmış. Şöyle bakalım hemen. Bakalım gerçekten bu sayıyı kaç olarak hesaplamış. Şuradan hemen virgülünü artıralım. Tam olarak 3 olarak hesaplamış. Şunu mesela tam olarak kaç hesaplamış onu görmek için. Çok küçük. Hassasiyetle hesaplamış. Şimdi burada şu kısma 7 maksimum diyelim. Yani X4 özelliğini 7'ye kadar esnetebiliyoruz. Atıyorum maliyeti düşürmek ya amacımız. Şimdi veriye geldik tekrardan çözücüden. Çöz diyorum. Yine bir değer buldu. Bulduğu değer tekrardan burada bir esneklik tanıyınca programı 1,5 liralara kadar indirebildi. Ama burada şöyle bir saçmalık olmuş. Evet, burada önemli bir noktayı es geçmişiz çünkü. Neden böyle oldu? Şu kısmı, yani şurası şuradan küçük olmalı diyoruz ya. O yüzden burayı 0 yapamıyoruz. Buradan büyük oluyor. Büyük olması gerekiyor. Ama 1000'den büyük olması gerekiyor. O yüzden burayı 100 yapmamış. Minimum 100 olması için buraya 100 dememiz gerekecek. Şimdi daha mantıklı, daha gerçekçi. Yanlış yere tıkladık. Daha gerçekçi bir sonuç elde edecektik. Evet şimdi. Pardon arkadaşlar, şurada bunları sayısal olarak göster demeyi unuttuğumuz için oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bütün şeyler düzeldi. Tekrardan çözdür diyelim. Çözücü. Çöz. Tamam. Şimdi burada olduğunu görüyoruz. Şurada şunu 6 yapalım. Şurası 3. Şurası 3. Şurası 0 yaptığımızda x2 sıfıra mı inecek? Bakalım. Ay, sıfıra inmedi. 2.46 olarak hesapladık. 2,5 dediğimizde fiyat 2.95 olmuş. Çözücü. Çözdür. Tamam. 2.94 oldu. Şimdi şöyle tümünü seçip bir şekil şemal düzenlemesi yapalım. Daha anlaşılır olması bakımından. Şurayı da şu şekilde kalın kutu kenarla yapalım. Şurası bizim content kısmımız olduğu için burayı ayrıca vurgulayalım. Ayrıca vurguladık. Buranın yazı stili de farklı olsun. Şurada bizim amaç fonksiyonumuzun bulunduğu kısmı daha farklı vurgulayalım. Şu şekilde yazı rengi yine aynı olsun ama büyütelim. 2.94. Şimdi ne oldu? Maksimum 7.8 kullan demiştik. Şunu 2.5 dedik. Şunu 3 yapalım. Çözdürdük. Buldu yine. 3 liraya yükseldi 2.94'ten. Şunu 7.8'den fazla kullanma. Şunu 10'dan az kullanma. 100'den fazla kullanma dedik. Şunu 24'ten fazla kullanma. Şunu da 15'ten fazla kullanma dediğimizi farz edelim. Ya da mesela kanunlar diyor ki şunu %5'ten az kullanamazsın diyor. Atıyorum böyle bir teşvik ya da böyle bir yasal düzenleme yapıyorsa devlet. O durumda ne yapacağız? Bunu mecburen %5 kullanacağız ve maliyetimiz ister istemez arttı. Unuttuğumuz bazı düzenlemeleri de şu şekilde yapıverelim. Kalan diyelim. Şurayı da kalan yapalım. Tamamdır. Bu şekilde mesela şöyle birazcık büyütelim hücreleri. Daha anlaşılır olsun. Hatta şurayı şöyle komple aynı renk yapalım. Şurayı değiştirelim. Fazla gittik. Şurası da toplam kısmı. Yani özetle ne yapmış olduk? Şurada önce optimizasyonunu yapmak istediğimiz girdilerimize ait değerleri bu şekilde girdik. Bunlar zaten elimizde olan bilinen değerler olduğunu farz ediyoruz. Zaten bir optimizasyon yapmak istiyorsanız yapmak istediğiniz girdilere ait fiyat, öz kütle, korozyon gibi alt özellikleri, muhteviyatını bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde bunları girdikten sonra bu girdi kısmına ait kullanılacak oranlar
ve kısıtlamaların olduğu bir kısım var. Daha sonra bir amaç fonksiyonunun amaç fonksiyonu ve amaç fonksiyonunun kısıtlamalarının bulunduğu bir kısmımız var. Bu kısım burada hesaplanan, kullanılan oranlara göre değişiyor. Ve burada da bir hesap kısmımız var. Bu hesap kısmına göre de dikkat ederseniz direkt doğrusal hesaplamalar. Bunlar doğrusal hesaplamalar üzerinde herhangi bir üstel ifade yok buraları incelediğiniz takdirde. Bu şekilde elinizde yüzlerce girdi olduğunu düşünün. Ve bu her bir girdiye ait onlarca 20 tane 30 tane gibi alt özellikleri olduğunu, muhteviyatı olduğunu düşünün. Bu durumda hangisinden ne kadar kullanacağınızı hesaplamanız çok zor. Tamamen deneme yanılmayla hesaplamanız gerekiyor. Bu nedenle binlerce, milyonlarca hesap yapmanız gerekir. Bu nedenle oldukça çözülmesi güç problemler ve Excel'in böyle bir solver eklentisi var. Böyle bir özelliği var. Bu sayede çok daha kolay bir şekilde çözüp hangi oranlarda karıştırmak istiyorsak belirleyebiliyoruz. Şimdi bu doğrusal programlama ile optimizasyon problemlerin çözümlenmesinin birçok kullanım alanı var. Birçok alanda kullanılabiliyor. Mühendislikte, metal mühendisliğinde, makine mühendisliğinde, elektrik elektronik mühendisliğinde, üretim deseninin belirlenmesinde, personel yönetiminde vesaire hangi birimde ne kadar personel kullanılacak, hangi personeller hangi birimlere atanacak. Ondan sonra tarımda, gıda sektöründe, tarımsal üretim modelinde, hayvancılıkta, yem sanayinde sıklıkla kullanılan bir çözümleme yöntemi doğrusal programlama. Ve genel mantığı bu şekilde, en basit hesaplaması bu şekilde. Daha kompleksleştirmek isterseniz daha fazla sayıda girdi ve muhteviyat özelliğini girmeniz, daha büyük bir veri tabanı oluşturmanız gerek. Daha sonra yine aynı şekilde bunları buraya yazıp hesaplayacaksınız ve çözücü eklentisini aktifleştirip çözücü eklentisinde ilgili atamaları yaptıktan sonra çözdür butonuna tıklayarak çözeceksiniz. Burada önemli olan şey basit LP'nin seçili olması gerekir. Hedef alanının minimize ya da maksimize etmeniz gereken hücre olması gerekir. Bunu eğer burada maliyet hesabı yaptığımız için en küçük seçtik ama siz getiri ya da karlılık hesabı yapmak istiyorsanız, karınızı maksimize etmek istiyorsanız en büyüğü seçmek zorundasınız. Daha sonra değişken hücreleri atadık. Değişmesini istediğimiz hücreler, buradaki oranlar, hangi oranlarda kullanacağımız girdilerimizi. Daha sonra da kısıtlamalarımızı belirledik. İki farklı kısıtlamamız var. Birincisi girdilerimizin oranlarına bağlı kısıtlamalar. İkincisi de amaç fonksiyonumuzun hangi özelliklerde olmasını istiyorsak ona göre kısıtlamaların belirlenmesi var. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.